Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda takı askılığı yapacağım. Bunun için iki plastik ambalajım var. Bu duş jeli ambalajı. Bunları telle önce bir askılar oluşturarak ambalajın üzerine bunları takacağım ve dizaynını oluşturacağım. Takı askılı benim çok ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Takılarımı zamanla unutuyorum. Böyle hepsini bir arada görmek iyi olacak benim için. Size de faydalı olacağını düşündüm. Nalbur'dan aldığım böyle bir inşaat teli vardı. Hafif kalın. Bunu ikiye büktüm. Gördüğünüz boyutta. Yani 10 santim kadar diyebiliriz. Bunu daha sonra ucunu kanca haline dönüştürdüm ve arka tarafını da ambalajın içerisine yerleştirmek için büktüm. Bir nevi S şeklini aldı. S şeklini aldıktan sonra bu şekilde 9-10 tane küpeler için olanı biraz küçük, kolyeler için olanı daha büyük olarak bükerek hazırladım ve daha sonra onları deterjanlı su ile yıkadım boyamadan önce. Ambalajımın üst tarafını kestim, o kapak kısmını iki ambalajında. Sonra bunların altına, tabi bu hafif bir ambalaj. Bu hafif ambalajı biraz ağırlaştırmam gerekiyor. Bunun için alt tarafına alçıdan tabla yapacağım. Şimdi önce tablanın içerisine oturtmadan önce altın içerisine ambalajın alt tarafındaki kısmı keserek üst tarafına yapıştırmayı düşündüm. O kısma da yüzüklerimi koyacağım. Şimdi kaide için 2 tane peynir kutusunu, içerisini yağladım, alçımı hazırladım. Birbirine eşit oranda, yani su ve alçıyı eşit oranda kullanıyorum. Su belki biraz daha fazla olabilir. Çok kıvamı biraz katı, kıvamlı oluyor bu alçı harcım. Alçıları döktüm kaselerin içerisine ve duş jeli ambalajlarımı, altını kestiğim bu ambalajları içerisine yerleştirdim. Bakın yarım saat sonra kadar kuruyor. Kuruduktan sonra çok rahat çıkıyor yağladığım için kaseyi. Üzerini de ütüyle bu şekilde tırtıklı kısımlarını düzelttim. Aynı şekilde alt taraftan çıkan küçük kısımları da ütüyle düzelttim. Şimdi ön tarafa böyle bir motif yapıştıracağım. Bu sulu transfer kağıdı. Bunu ben nereden alıyorum? Trendyol, hepsi burada ve N11'i dolaşıyorum ve orada uygun gördüklerimi satın alıyorum. Aynı zamanda hobi siteleri var. O sitelerde de sulu transfer kağıdı bulunuyor. Bunu bilgi vereyim dedim. Ön tarafındaki bu kısma motifi yapıştıracağım. Ancak öncesinde bunu açık renge boyuyorum. Eğer bunu boyamaz isem direkt ambalajın üzerine transfer kağıdımı yapıştırdığımda motifler iyi bir şekilde ortaya çıkmıyor. Onu belirteyim. Boyama işim bitti. Dış tarafını petrol mavisi rengine boyadım. Daha sonradan değiştireceğim, ancak ilk etapta petrol mavisine boyadım. Açık renk olarak da kemik rengini kullandım Rich'in. Motiflerimi sulu transfer olduğu için suya bırakıyorum. Önce kıvrılıyorlar. Açıldıktan sonra çıkartıyorum. Bezle kuruladıktan sonra bunların alttaki kalın kısmını çekiyorum ve objeye yapışıyorlar. Kancalarımı metalik bronz rengine boyadım ve hazırladım. Boyama işlerim bittikten sonra bu kancaları üzerine yerleştireceğim hazırladığım standın. Artık stand diyeyim, takı standı oluşmak üzere çünkü. Şimdi bu kaide kısmını
alt tarafa yaptım kaselerle altı kısmını krem kemik rengine boyamıştım. Burayı ahşap görünümü elde etmek istedim. Bunun için de Burnt Umber ve Glazing Medium'u karıştırıp böyle süngerle silerek ahşap görüntüsünü elde ettim. Glazing Medium'u boyanın hemen kurumaması ve rahat çalışma yapabilmeme fırsat versin diye kullanıyorum. Sade boyayla da yapabilirsiniz, ancak boya çabuk kuruyor. Çok hızlı yapmanız gerekiyor hatasız bir şekilde. Arka taraftaki bu kısmı da yine ahşap görüntüsü elde etmek için tek hamlede süngeri sürerek ahşap görüntüsü elde ettim. Boyama işim bitti. Kancaları takabilirim. Bunları önce ben yerleştirdim, ancak daha sonra bu rengi çok koyu buldum. Petrol mavisi rengini. Ben yaptığım işlerde hani bir yere bakarak yapmıyorum. Kendim tasarlıyorum, ancak bazen renkleri değiştirebiliyorum. Size de bu denk gelmiş oldu. Bunu da görmüş oldunuz. Petrol mavi ile böyle bir renk oluşuyor. Şimdi içerisine ben alçı döktüm. Yani ambalajımın ağır olmasını istiyorum. Ancak oraya video çekimini yapmamışım. Delik açtığım için alçı dışarı sızabilir. Kağıt bantla mutlaka kancanın geçtiği kısımları yapıştıralım ki alçı dışarı çıkmasın. Sonra alçıyı dökelim. Affınıza sığınırım bu konuda. Sonra üst tarafa küçük yaptığım bu küçük kutuları, tabandan çıkarttığım bu kutuları da sıcak silikonla yapıştırdım. Alçı kuruduktan sonra farklı yapıştırıcılarla da, hızlı yapıştırıcılarla da yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu kısmın rengini değiştirdim. Kına yeşiline boyamaya karar verdim. Bu güzel bir renk. Hoşuma gidiyor benim. Kına yeşili adı. Cadence'in bir boyası. Bu şekilde ahşapla daha uyumlu oldu. Kancalarımı artık takabilirim. Bu uzun üstten takacağım kancalar kolye ya da bileklik takmak için. Bunları yerleştiriyorum. Şimdi küpe takacağım kısmı alçıyla doldurup sabitlemiştim yerinden oynamaması için kancaların. Buradaki kancaları da sabitlemek için üstteki küçük kutunun taban kısmının oraya da alçı hazırladım. Küçük bir bardak. Bunu da döktüm ki kancalar tam olarak sağlam olsun, çıkmasın diye. Ben çalışmalarımda sağlamlığa çok önem veriyorum. Size de o yüzden belki biraz uğraştırıyor ama sonuç güzel oluyor. Birleşim yerlerine soğuk porselen hamurundan böyle bordür motifi hazırladım. Bu silikon kalıplar yine bu pazar yeri dediğimiz Trendyol'u, hepsi burada N11'de bulup bunları alıyorum. Letgo'da ikinci elleri de satılıyor. Onun bilgisini de vereyim. Soğuk porselen hamurumu da ben kendim hazırlıyorum. Kanalımda nasıl hazırlandığının videosu var. Linkini de aşağıya bırakırım sizin için. Bu şekilde motifimi boncuk motif, boncuk bordür. Bunu çiçek tutkalımla yapıştırdım. Şöyle düzgün bir şekilde iyice yapışmasını hafif hafif bastırarak, tabii motifleri ezmeden, bordürü ezmeden bunları tam olarak oturtalım, yapıştıralım yani objenin üzerine. Bu kısmı da yine kına yeşili rengine boyadım. Üst tarafa koyduğum, yani yüzüklük olarak tasarladığım kısmın iç tarafını da alçı kuruduktan sonra boyadım. Üst tarafa ışıltılar vermek için bronz rengime yelpaze fırçayla süpürmeler yaparak bu hem dış kısma hem de bordür motiflerin üzerine bu şekilde ışıltı verdim. Evet, son olarak da vernik işini yapıyorum. Kanalıma abone olursanız,
kanalımın ilerlemesine yardımcı olmuş olursunuz. Aynı zamanda yorum ve eğer beğendiyseniz beğenilerinizi de bekliyorum. Kanalımın ilerlemesine dediğim gibi yardımcı olursunuz. Bu videoda bu şekilde sona ermek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.